Hepinize Barcelona'dan günaydın. Günaydın. 2 gün önce Avrupa Rüyası'nın Endülüs turuyla Barcelona'ya geldik. Orayı güzel güzel gezdik. Hatta oradan ayrı bir video paylaştık. İzlemediyseniz onu da bir izleyin deriz. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi Endülüs turuna başlıyoruz. İlk durağımız Valencia. Evet. Otelimizden ayrıldık. Şimdi otobüslere geçeceğiz. Gerisini artık yolda anlatacağım. Hep beraber Endülüs'ü gezeceğiz. Mesela sadece bu sağ taraftaki yapı 40.000 metrekare, 26.000 metrekaresi sergiler için kullanılıyor. 3 katlı. Yaklaşık 4 saate Valencia'ya geldik. Yolda bir mola vererek biraz uyuduk tabi. Şimdi soluğu nerede aldık? İlk gelir gelmez bilim Ve sanat. bilim ve sanat müzesi diyeceğim ama burası inanılmaz büyük bir yer. Aynı zamanda sergi alanı, herhalde yarısından çoğu sergi alanı, etkinlik alanı. Bir saat burayı gezeceğiz ve sonra da Valencia'yı gezmeye devam edeceğiz. Valencia İspanya'nın 3. büyük şehri. Biraz tabii Barcelona ve Madrid'in gölgesinde kalmış bir yer. Ama hem İspanya'yı geziyoruz hem Endülüs'ü geziyoruz. Yol üstünde Valencia'ya ve diğer şehirlere de uğrayarak böyle size anlatarak devam edeceğiz. Bu gördüğünüz yapılar Mimar Santiago Calatrava'nın eserleri. Yaklaşık 90 yaşlarındaymış ve hala hayatta. Nasıl ki Barcelona'da Gaudi varsa Valencia'da da o varmış. Muhtemelen Gaudi Valencia'da olsaydı, o eserleri burada yapsaydı burası ünlü yer olacaktı. Şu deniz kabuğunun arkasında da çok büyük bir akvaryum var. Dünyanın en büyük 3. akvaryumuymuş. Hani vaktiniz var, öyle şeylere meraklıysanız onu da unutmayın derim. Tabii havuz tam suya girmelik görünüyor ama kimse yok. Muhtemelen girmek yasaktır. Tabii aynı zamanda da fuar alanı burası. Muhtemelen ülkede büyük etkinlikler olacağı zaman bu şehirler tercih ediliyordur. Şimdi burayı görünce aklımıza ilk Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi geldi. Orada da böyle su ve çok güzel yansımaları vardı. Burada muhtemelen gün batımı da güzel oluyordur. Yani böyle mimari fotoğraflara ilgiliyseniz Valencia'da gelinecek belki de ilk yer burası. Tabi burada bilim müzesi var ama oraya girmeye vaktimiz yok. Sadece 40 dakika buradayız. Müzenin dışında da böyle birkaç şey sergilemişler. İçeri giremeyenler için. Bozuk paraları bırakıyorlar aynı anda. Yine aynı alanda böyle bir açık botanik park var. Buranın özelliği de Valencia'daki her bitki, ağaç, çiçek neyse buradaki botanikte hepsinden birer tane varmış. Hani bu gibi şeylerle ilgiliyseniz bu parka gelmeniz yeterli. Bu arada tur tamamen dolu. 1-2 ay öncesinden hatta satışları bitmişti. Yaklaşık 40 kişiyiz. Ama otobüs konforlu. Artık sonraki durağa geçiyoruz. Sonra sizi Kraliçe Meydanı'nda serbest zaman vereceğim. Valencia'nın eski şehir merkezine geldik. Ben tabii şapkayı taktım. Saat öğlen 2:30.
Sıcak, aşırı 36 sıcak. derece. Yani 36 derece, ben hemen yanıyorum. O yüzden bu şapka çok kurtarıcı oluyor. 4-5 saat Eskişehir merkezini gezeceğiz. Sokaklar aynı Barcelona'daki La Rambla Caddesi'nin arka sokaklarına benziyor, andırıyor. Ama daha temiz, daha böyle eski, otantik. Bu gördüğünüz kuleler 16. yüzyılda 18. yüzyıllar arasında yapılmış ve şehirde en az 20 tane varmış. Hani uzaktan baktığınızda tabii böyle yüksek binalar o zamanlar yok. Direkt bu çan kuleleri görünür, dikkat çekermiş. Denizden baktığınızda da. Şimdi bir yerlerden bir katedral görürüz kesin. Şimdi bakın, burada gördüğünüz sahneyi Avrupa'nın birçok şehrinde görebilirsiniz. Hani bazen bu sosyal medyada da, karikatürlerde de çok karşınıza çıkabilir. Ortada bir meydan, karşıda bir katedral, etrafta da kafe ve restoranlar. Bunu hiç abartısız söylüyorum. Turistik her Avrupa şehrinde görebilirsiniz. Bu katedralin özelliği 1262 yılında yapılmış. Çok eski bir katedral. Bu İsa Peygamber'in son akşam yemeğinde elinde tuttuğu bir kadeh var ya, hani onu görenleriniz, hatırlayanlarınız vardır. İşte o kadehin bu katedralin içinde sergilendiği, orijinali, gerçeğinin sergilendiği rehber tarafından bize söylenildi. Ve o kadeh sanırım rehber de aynen bu şekilde anlattı. 2 ya da 3 papa önce papa bir kutsamada o kadehi düşürüyor ve kadeh kırılıyor. O günden sonra kadehi artık bir müzelik eser gibi sergilemeye başlamışlar. Şimdi katedralin ön tarafına geçeceğiz. Bu arada bugün Valencia 36 derece ama bizim Türkiye'deki 36 derece gibi hissedilmiyor. Yani bize sorsanız 27-28 deriz. Çok öyle aşırı bir nem yok. Hani gelirken bayağı çekinceliydik, yazın buralar gezilir mi diye, ama biz galiba kendimizi çok kötüye hazırladık. O yüzden böyle rahat geziyoruz şimdi. Tabii katedralin ön tarafı daha bir güzel. Şimdi biz 2 gündür Barcelona'yı geziyorduk. Hani Valencia'ya geleli 2 saat olmadı. Ama hani ilk dikkatimizi çeken şey, buradaki insan profili Barcelona'ya göre hani çok daha iyi mi diyeyim, şimdi hani böyle deyince de sanki yanlış da anlaşılabilir ama ister istemez gezerken ara sokaklara giriyorsunuz. Kendinizi bazen güvensiz hissediyorsunuz. Valencia'da bu gibi durumları pek henüz görmedik ve görmeyeceğiz gibi de anlıyoruz. Biraz önce 20 tane çan kulesi var demiştim ya, burası da en estetik olanıymış. Görsel olarak da gerçekten bu diğerinden daha güzel. Hatta karşıdaki katedralden daha çok fotoğrafı varmış bu çan kulesinin. Yalnız ilk izlenimimiz, yani buranın eski şehir merkezi, yani sanki Barcelona'ya göre daha bir albenili. Hele turist için hem daha güvenli hem de ne bileyim, biz sevdik yani, gelir gelmez onu bize hissettirdi. Şimdi karşımızda seramik müzesi var ama dışı inanılmaz güzel. İspanya'nın en estetik binalarından biriymiş. Bu dışında gördüğünüz işlemeler, oymalar hep böyle yuvarlak şekilde bitirilmiş. Hiç sivri tarafı yok. Bu sanata da işte mimari dilde rokoko sanatı deniliyormuş. Rokoko tarzı ya da gerçekten neresine bakacağınızı şaşırıyorsunuz ya. Tabii hani ben dışarıdan görsem barok mimari derim ama bir profesyonel göz, bir profesyonel alanıyla ilgili bir mimar burayı incelese muhtemelen çok fazla detaylar çıkartır.
Bu gördüğünüz yapı eski İpek borsasıymış. Yani daha doğrusu ticaret borsası. Önceden köle ticaretinden tutun da aklınıza gelebilecek her ticareti, her ürünü burada takas usulü satabiliyormuşsunuz. Ya da paranız varsa belki o zaman altındır. Karşılığını vererek alabiliyormuşsunuz. 3 katlıymış. Her katta işte değerindeki şeyler satılıyormuş. En alt katta daha ucuz şeyler. En üst katta ise daha değerli şeyler. Bir şöyle içine de bakacağız. Kişi başı giriş 2 euroydu. Bir bakalım dedik. Şimdi şu salonun fotoğrafını görünce içeri girmek istedik. Bileti alalım dedik. Yalnız buraya girerken ilginç bir şey oldu. Nerede yaşadığımızı, hangi milletten olduğumuzu sordular. Müzeye giriş bileti alırken. Turko dedim. Bir sorun yapmadılar. Girdik içeri ama Zülal internette okumuş. Bazı ülke vatandaşlarını Valencia'da bu gibi yerlere almıyorlarmış. Ama hangileridir, neye göre seçiyorlar bilmiyorum. Bu gibi tarihi yapılarda sütunları hep görüyoruz da böyle dönerli olanı bir yerde ben görmüştüm. Videosunu da çektim. Paylaşmışımdır da ama neredeydi hatırlamıyorum. Bunun da bir anlamı vardır muhtemelen. Bilenler yorumlara yazsın lütfen. Tabi vitraylardan yansıyan ışık burayı böyle güzelleştiriyor. Şimdi üst kata da bakacağız. Bu arada Valencia'da narenciye çok güzelmiş. Portakal ve mandalina yemeden dönmeyin diyorlar. Ağaçlarda hep sağda solda portakal görebiliyorsunuz. Hani binaların içinde bir eser yok. Sadece duvarları, sütunları ve şu güzel tavanları görüyorsunuz. Hani Valencia'ya geldiğinizde vaktiniz varsa bence buraya da girilebilir. Hani bilet 2 euro zaten çok bir şey değil. Biz de artık çıkıp kendi başımıza şehri gezeceğiz. 4 saat burada serbest zamanımız var. Bazı dükkanlar kapalı, muhtemelen siesta yüzünden kapatmışlar. Hani öğlen uykusu diyorlar siesta'ya. Yine aynı bölgede yürümeye devam ediyoruz. Biraz daha alışverişin çok olduğu caddedeyiz. Şimdi biraz o kalabalık yerden sıyrıldık. Yemek yiyecek yer bakıyoruz. Tabii İspanya'ya has bir şeyler yiyelim dedik. Önce güzel bir paellacı arıyoruz. Paella nasıl bir şey? Aslında onu gösterince anlatalım değil mi canım? Evet, bulgur. Yani kabaca bulgur pilavının içinde deniz ürünleri ya da bazen onu etli, tavuklu, tavşan etli de yapıyorlar. Öyle bir İspanyol yemeği. Bugün karnımızı onunla doyurmayı planlıyoruz. Taberna Española. Yemeğimizi burada yiyeceğiz. Aç olduğumuz için yüzler asık. Siparişlerimizi verdik. Artık sıra sıra gelecek. Şimdi bu ikram birçok yerde bunu görüyoruz. Ekmek üzerine burada domatesli, sarımsaklı bir sos var. Zeytinyağı da var içinde. Sürüp yiyorsun. Gayet güzel. Önce patates bravas söyledik. Bu cesaretli patates demekmiş. Çünkü şu soslar acıymış.
Bakalım göreceğiz acı mı değil mi? Acılığı var ama öyle çok abartı acı değil de patates çok güzel. Dur bir tane daha iyi. İnanılmaz güzel. Paella orijinalinde bulgur ve deniz ürünlerinden yapılıyor ama bu Valencia'da tavuklu da yapıyorlar. İşte gördüğünüz gibi tavuk var, yeşillik var, bulgur var. Patateslerimiz çok güzel. Şimdi karnımızı doyuracağız. İspanya'nın farklı yerlerinde de bu yapılıyor ama ilk çıktığı yer Valencia'ymış ve Valencia usulü diyorlar. Bu daha değerliymiş. Üstü biraz sulu gibi, dibi ise tutmuş. Bunun içinde safran da varmış. Bu hani hafif bir kırmızılık var. O salça ya da domates değil, safrandan geliyormuş. Şimdi Latin Amerika gezimde bundan yemiştim ama herhalde ondan sonra da hiç yediğimi hatırlamıyorum. Bulgur çok güzel ya. Tavuk hadi normal tavuk da. Dur bakayım. Çok güzel, acayip güzel. Sen de ye canım, çok güzel. Soğutmayalım. Yani dibe tutmasını şöyle göstereyim size, alamıyorsunuz bazı yerlerde. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Nasıl yiyeceğimizi şaşırdık. Adettir, bitmiş halini de gösterelim. Karnımızı doyurduk tabii, yüzümüz güldü. 32 euro hesap ödedik. Tabii ucuz değil ama bence böyle bir yer için kabul edilebilir. Yanlış Çok mı? lezzetliydi. Bir de inanılmaz lezzetliydi. Yani Valencia'ya gelince bence kesinlikle paella yiyin ama Valencia usulü yiyin. Evet. O farklıymış ve bu çok güzeldi. Tabii biz onun farkını anlayacak kadar hakim değiliz olaya ama elbet ki burası onunla ünlenmiş. Vardır bir şey. Zaten masalarda herkes paella yiyor. Şimdi direkt de çekmek istemiyorum ama. Baktım ben direkt insanların masalarına. Buluşma noktamıza geri gidiyoruz. Bakın ilk geldiğimizde de burayı çekmiştik. Burada bu kadar insan yoktu. Şimdi artık güneş batmak üzere. Hava serinlemiş. İnsanlar da kendini dışarı atıyor. Artık otele doğru geçeceğiz. Odamızı da size gösterelim. Yine gayet temiz, ferah bir otel odası. Avrupa Rüyası otel seçimlerini gerçekten güzel yapıyor. 10 otelin 8'inde ya da 9'unda çok memnunuz. Şehir merkezine de buradan yaklaşık yarım saate yürüme gidebiliyorsunuz. Sabah güzel güzel kahvaltımızı yaptık. Hani merak edenleriniz olabilir, bu otel konaklamalarında kahvaltı dahil oluyor. Ama turda öğle ve akşam yemekleri size ait. Siz istediğiniz yerde yiyorsunuz. Şimdi Valencia'dan ayrılıp Madrid'e geçiyoruz. Yaklaşık bir 4 saat yol alacağız. Dünyanın 3. büyük boğa güreşi arenası Plaza de Toros. Mimari tarzı itibariyle modehar mimari. Madrid'e geldik. Yol bir 4,5 saat kadar sürdü. Çok aslında istemeyeceğimiz bir yerdeyiz ama turda burası var. Şehre girer girmez buraya uğrayıp ondan sonra şehir merkezine geçiliyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı alandayız. Boğa güreşlerine ben karşıyım. Hayvanlara eziyet ediliyor. Burası dünyadaki en büyük 3. boğa güreşi alanıymış. Arenasıymış. Bu arada rehberimiz şunu da anlattı. Bence çok da güzel. Önceden bu arenanın etrafında hep böyle sponsor markaların afişleri olurmuş. Ama artık hayvan hakları savunucuları
ağır gelmiş ve hiçbir marka bu boğa güreşlerine sponsor olmuyormuş. Bugün İspanya'da resmi yazılarda matador kelimesi çok kullanılmaz. Matar öldüren demek. Matador öldüren kişi aslında. Öldürmeye meyilli olan demek. Torero deniyor artık. Toro, boğa. Torero, boğa güreşçisi. Bakın bu çok ince bir detay. Şimdi Madrid'e geldiğinizde Gran Via denilen bir bölge var. Bizim Taksim Meydanı gibi düşünün. Etrafında her şey toplanmış. Hem turistik atraksiyonların yapılacağı yerler var. Kafe, restoran, alışveriş. Biz önce rehberimizle birlikte orayı gezeceğiz. Sonra serbest zamanımız olacak. Otobüsü şimdi hemen buranın altındaki otoparka park ettiğimiz için Kraliyet Sarayı'ndan geziye başladık. Yaklaşık 300 yıl önce yapılan bir bina ve 3400 odası varmış. Şu an kral burada yaşamıyor, kral ve kraliçe. Başka yerdelermiş. İçinde müze var. Her alanına girilmiyor ama hani ilgilenenler sarayın birkaç kısmını görebiliyormuş. Bu arada İspanya'da parlamenter monarşi var. Yani kral hala var ama o kadar aktif olarak yer almıyor. İspanya'da 4 farklı dil konuşuluyor. Her eyaletinin kendine has bir bayrağı var. 19 eyaleti var. Hani bize Katalanları duyuyoruz. Barcelona'da biraz bir güvenlik tehlikesi yaşadık. Hani güvenlik tehlikesi derken işte kapkaç olur. Çantamıza, telefonumuza dikkat edelim dedik. Madrid'de biraz onun gibi. Özellikle de en turistik yerlerdeyiz şu an. Çantanızı böyle çapraz asmanız ya da önünüze almanız iyi olur. Hava bugün 38 derecelerde. Telefonda hava durumuna dikkat edin diyor. Sert uyarı veriyor. Ama nem çok düşük. O yüzden gölgede serinleyebiliyorsunuz. İspanya'da görebileceğiniz en keyifli tapas ve pinchos deneyimleri yapacağınız bir yere giriyoruz. Rehberimizin de biraz önce bahsettiği Mercado de San Miguel marketi ya da pazarı. Burada bolca tapas, atıştırmalık yiyebilirsiniz. Belki biz de bir şeyler deneriz. Küçük hamburgerler 5 euro. Şu empanadaları Barcelona videosunda göstermiştim. Mesela Cuatro Quesos 4 peynirli 4,5 euro diyor. Yalnız dün Valencia'daki fiyatlar daha hesaplıydı buraya göre. Hani öyle ağır yemekler değil, hani böyle tabak tabak yemekler değil, atıştırmalıklar var genelde gördüğünüz gibi. Şimdi bir gezmeye devam edelim dedik. Yeme işine sonra bakacağız. Yalnız seyyar satıcılar her an tezgahı kapatabilecek şekilde hazırlar. Sanırım yasak muhtemelen. Önceden boğa arenası yokken boğa güreşleri burada yapılıyormuş. Çok büyük, güzel, estetik bir meydan. Tabi buralardaki restoran ve kafeler fazlasıyla turistik. Aslında hani daha böyle yerel takılmak isterseniz biraz önce gittiğimiz yemek alanı çok daha iyi. Burası biraz hani gideniniz varsa Milano'daki o ana meydanın etrafı gibi çok benzer. Gerçi birçok büyük Avrupa şehrinin meydanın etrafı da böyle de. Ve
Madrid'in ana meydanına geldik. Buraya Güneş Kapısı da diyorlar. Burası aynı zamanda yani İspanya'nın her noktasına aynı uzaklıktaymış. O yüzden hani sıfır noktası demişler. Biz şimdi gruptan ayrıldık. Daha doğrusu hani gruba serbest zaman verildi. Ne yapacağız? Böyle caddeleri gezeceğiz. Şimdi Barcelona ve Valencia'dan sonra Madrid tabii böyle turistik olarak çok çekici gelmiyor. Bana en azından öyle. 12 yıl önce de aynı şeyi hissetmiştim. Şimdi de o şekilde. İspanya'da pastırma, kuru et çok meşhur. Hani görüntüsü bile çok lezzetli olduğunu gösteriyor. Tabii yine birçok mağaza ve dükkan kapalı. Çünkü öğleden sonra uyku molası veriyorlar ve buna siesta diyorlar. Avrupa'da bunu birçok yerde görebiliyorsunuz. Şimdi bu Madrid'in tam merkezinden, ana meydanından böyle hani ağacın dalları gibi her yere sokaklar, caddeler ayrılmış. Biz şimdi en popülerinden giriyoruz. Burası aynı bizim İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi. Tabii futbol için, yani futbol meraklıları için belki çok önemli bir yer. Ama hani doğruyu söylemek gerekirse İspanya'da şu ana kadar Barcelona ve Valencia deriz. Madrid çok da illaki gelin demeyiz. Şimdi tabii caddede böyle yürüyorsunuz ama kafanızı bir yukarılara kaldırdığınızda bakın böyle heykeller var. Gün boyu gezdik, dolandık. Artık otelimize geldik. Bir gece burada kalıp yarın Toledo'ya devam edeceğiz. Otelimize Gran Via'dan, yani merkezden 20 dakika yürüyerek geldik. Gayet düzgün bir otel. Sabah yola çıkacağız. Otelde kahvaltımızı yaptık. Yola koyuluyoruz. Önce Toledo'ya gideceğiz. Oradan da Granada'ya geçeceğiz. Toledo'ya yol yaklaşık 1 saat sürecek. Ama sonraki yol biraz uzun olacak. Örtüsünden, taşların tarzından, yosundan birçok sebebi olabilir. Sağ taraf Alcázar Sarayı. Toledo'ya geldik. Burası İspanya'nın önemli şehirlerinden biri. Hatta eski başkentiymiş. Karşıda çok etkileyici bir manzara var. Birkaç yıl önce Japonya'da yapılan en iyi orta çağ fotoğrafı yarışmasında burada çekilen fotoğraf birinci seçilmiş. Karşıda gördüğünüz katedral, sağdaki ise Alcázar Sarayı. Bu nehir de Tajo Nehri. Bu nehir ta Portekiz'e kadar devam ediyor. Biz de gezinin ilerleyen kısımlarında bu nehrin devamını da göreceğiz. Şehri gezmeye başlıyoruz. Önce bir atölyeye geldik. Burada şam çeliğinden kılıç ve bıçak yapılıyor. Ustamız da nasıl yapıldığını gösterecek bize sanırım. Gerçi benim Özbekistan videomu izleyenler bilir. Özbekistan'dan aldığım Damaskus bıçağı, Şam bıçaklarının hikayelerini anlatmıştım. Şimdi tabii bıçak ya da o kılıçlar öyle 2 vurmayla yapılmıyor. Abimiz bize sadece göstermek için birkaç kere vurdu. Bir gün alıyor onun yapımı. Hatta o çelik tabakalar
6-7 parça üst üste koyuluyor ve kalınlığı şu kadar oluyor. Yüksek derecelerde bazen 900 derece, bazen daha da yüksek derecelerde arada üzerine beyaz da bir toz atarak sürekli dövüyorlar o çelikleri ve ortaya o Şam bıçağı çıkıyor ya da Damaskus bıçağı çeliği çıkıyor. Biraz önce uzaktan çektiğimiz kaleye doğru çıkıyoruz, tepeye çıkıyoruz ve yürüyen merdivenle. Tabii dar sokaklar çok fotoğrafik oluyor. Eviniz boş ve oraya birisi girdi, çıkmıyor adam. Ve siz de birkaç hafta belki oraya uğramadınız. Adamı oradan çıkartamıyormuşsun. Bana biraz saçma geldi. Daha önce de duymuştum. Hani pek inandırıcı da gelmiyor ama mesela bu adam evi bırakıp giderken gördüğünüz gibi duvarla örmüş kimse girmesin diye. Toledo'da 3 semavi din ve 7 ırk yaşamış. Burası UNESCO Tarihi Şehirler Listesi'nin başkenti olarak seçilmiş. Yani tüm UNESCO'daki tarihi şehirlerin başkenti buraymış. Yani az buz bir şey değil. Toledo Katedrali. Burası arka tarafı. Bir içine de bakarız. Katedral 1400'lü yıllarda bitmiş ve yapımı yaklaşık 200 yıl sürmüş. Katedralin ön tarafındayız. Katedral bayağı heybetli. Yine gittiğimiz yer gibi benzer dükkanlar, atölyeler çok. Ama yani burada bunlar çok suistimale açık şeyler. Gerçek mi değil mi iyi anlamak lazım. İspanya'da tabii raylı sistem çok iyi. Madrid'den buraya hızlı trenle sadece 30 dakikada gelebiliyorsunuz. Şimdi sokakları yürürken fark ettik. Burası kapalı, oraya da yazı bırakmışlar. Sahibi hayatını kaybetmiş. Arkadaşları da, eşi dostu böyle çiçek asmışlar. Sokaklarda geziyoruz güzel ama bir yerden sonra birbirini tekrarlıyor. Butikler de tekrarlıyor, binalar da sıkılmaya başlıyorsunuz. Ama buranın akşamını görmek güzel olacaktır. Muhtemelen şu ışıklar hep sarı yanar. Ama olsun biz de Granada'nın akşamını göreceğiz. Orada da yine bu tarz yerler varmış. Burada diğer bir güzellik renkli tabelalara izin verilmiyor. Onun için hiçbir yerde bir tabela yok. En fazla yazı var. Şimdi önceden burada tabii camiler varmış ama onlar hep bir şekilde ya değişmiş ya yıkılmış. Minaresi varmış. O kiliseye dönmüş. Burada hiç camiyle ilgili bir iz göremedik. Toledo'yu da bitirdik. Artık sırada Granada var.
Endülüs gezimizde Granada'ya geldik ki bu gezinin en önemli yeri. Burada ne var? Elhamra Sarayı. Elhamra Sarayı çok önemli. Yarın sabah oraya gideceğiz. Biletlerimizi aldık. O gibi detayları da anlatacağız. Ama Granada, Elhamra Sarayı ayrı bir video olmayı hak ediyor. Kesinlikle. O yüzden Çok merak ediyoruz. videomuzu burada bitirelim. Granada, Elhamra Sarayı videosundan devam edersiniz. O videoda görüşmek üzere.